Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Dair'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi beden ölçümüzü kullanarak hırka dikiminin kesim aşamalarını göstermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar kumaş olarak örme kumaş kullanacağım. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca videoları beğenerek bana da destekte bulunabilirsiniz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaş olarak aynı kumaşın bir çizgili olanı var, bir de düz olanı var elimde. İkisini karıştırarak, harmanlayarak çalışmamı yapacağım. Beden olarak çizgili tarafını kullanacağım. Kolları ve patları düz kısımdan yapacağım. Kumaş enim 140 santim eninde bir kumaşım var. Kumaşımın alt tarafında da şöyle bir hata, yani baskı hatası diyelim buna. Bunu da ben şöyle değerlendireceğim. Etek ucu kısmına bu şekilde bırakacağım. Zaten kolları ve patları düz kısımla tamamlıyordum. Bu şekilde bunu da değerlendirmiş olacağım. Kumaş olarak da ne kadar almamız gerekiyor derseniz genellikle soruluyor, ne kadar kumaş almamız gerekiyor diye. Ben tam boy olarak yapacağım. Yapacağınız hırkanın boyu kadar bir boy beden için alacaksınız. Kolları artı pat bölümleri, önleri pat vereceğiz. Ama kendinden de kıvırabilirsiniz. Yani en azından minimum olarak yapacağınız boy mesela 70 santim şeklinde yapabilirsiniz. 1 metre şeklinde yapabilirsiniz. Yapacağınız boy kadar beden için alacaksınız. Artı kol boyu kadar alacaksınız. Ortalama olarak kol boyu içinde 65 santim yeterli, katlamalar dahilinde. Tabi siz istediğiniz gibi ribanalı yapacaksanız onları da hesaba edeceksiniz. Ekstradan 10-20 santim fazla kumaş almanız her zaman için daha makbuldür. Öncelikle kumaşımı 2 kat yapacağım. Ama burada şu çizgili bu şekilde yatay, çizgileri yatay olduğu zaman buna dikkat etmemiz gereken husus, şurada 2 çizgiyi aynı şekilde denk getireceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Çizgiyi çizginin üzerine getireceğiz. Çünkü burada diktiğimiz zaman bir kısım burada, bir kısım burada olmaması için şu şekilde aynı hizadan dikilmesi için dikişli bölümlerde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu şekilde olacak. Çizgi çizginin üzerine gelmesi gerekiyor. Kumaşımı öncelikle 2 kat yaptım. Bir daha katlıyorum. 4 kat şeklinde alacağım ölçümü. Bunu yapmamın nedeni de çizgilerimin ikisinde de çizgileri tek bir şekilde ayarlayarak ikisinde de aynı kesimi rahatlıkla yapacağım. Sonra ön bedendeki değişiklikleri yapacağım. 4 kat yaptım. Şu şekilde gösteriyorum. Ve çizgilere denk getirdim. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Çizgilere denk getirerek yerleştirdim ve iğneledim. Ölçüyü nasıl alabiliriz? Üst beden çalıştığımız zaman eğer sadece bele kadar, basene kadar olan kısımlarda yapacaksak sadece beden ölçüsünü baz alıyoruz. Ama ben tam boy yapacağım için basen ve beden ölçüsünü baz alarak yapacağım. Bedenimizin en geniş bölümünü baz alıyoruz. Üst bedende göğüs ölçüsünü baz alıyoruz. Ben bedeni 90 aldım. Hırka yapacağım için bolluk payı da veriyorum. Yapacağım çalışmaya göre bolluk paylarını veriyorum. Mesela body yapacaksam hiç bolluk payı vermiyorum. Esnek kumaşlarda sadece aldığım ölçüyü, beden ölçüsünü baz alıyorum. Ama burada ben en azından 8 santim bolluk payı vereceğim hırka. Çünkü içine de bir şey giyilebilecek bir ürün olacak bu zaten. Bedeni 90 aldım. Artı 8 santim bolluk payı verdim. 98 4'e bölünce 24,5. Benim ölçüm burada 24,5. Şuradan 24,5'u işaretliyorum. Bunu 25 da alabilirsiniz. Umarım gözüküyordur çizgi hatlarım. Şuna da deneyeyim. Ben görüyorum ama yakın çekimde belki daha iyi gözükebilir.
Şu şekilde 24,5 aldım, işaretledim. Bu benim beden ölçüm. Arka beden çalışıyorum. Ön bedene uyarlama yapacağım. Şuradaki çizgiyi ben çalışma çizgisi olarak baz alıyorum. Şuradan aşağıya 2 santim yaka düşüklüğünü iniyorum. Çok da ekranda belli olmuyor ama buradan 8 santimde yaka genişliğini veriyorum. 2 santim düştüm. 8 santim yaka genişliğini verdim. Şu şekilde bir yuvarlama yapıyorum. Omuz bölümünde normalde 11 omuz olmasına rağmen bu esnek kumaş olduğu için ben omuzu 10'a düşürdüm. Kumaşınıza göre hareket edebilirsiniz. Şu şekilde onu alıyorum. Buradan da 4 santim bir omuz düşüklüğü veriyorum. Tekrar şuradan 10 olan kısmı şuraya kadar olan kısmı şu şekilde alıyorum ve çiziyorum. Temel beden bu şekilde çizimi normalde göstereceğim. Omuz başlangıcından beden düşüklüğünü de ortalama olarak 24. Bunu da nasıl ayarlayabiliriz diye düşünürseniz omuz başlangıcından göğüs ucunuza kadar olan kısmı ölçebilirsiniz. O size beden düşüklüğünü verecektir. Ben normalde standart olarak 24 alınıyor. Ben 26 olarak alıyorum. Şurada işaretliyorum. Bu hattı çizeceğim. Ekran için biraz kumaş uygun değil ama anlatarak yapıyorum. Beden hattını omuz başlangıcından 26 olarak aldım. Onun 2 santim üstüne çıkıyorum. Kol evini belirlemek için şu kısımdan da kol evini yapacağım. Beden ölçüm benim şuraya kadar geliyordu. Kol evini çizmek için de kol evi rigamı kullanıyorum. Dış kısmıyla çiziyoruz bu kısmı. Omuz bitişine getirdim. Burada da bedenim benim şurada bitiyordu. Bel ölçüsünü belirliyorum. Omuz başlangıcından standart olarak 41-42'dir. Ben 41 olarak alıyorum. O hattı da çiziyorum. Belden aşağı 21 olarak da standart olarak ortalama olarak basen ölçüsünü belirliyoruz. O hattı da çiziyorum. Beden ölçüm 24,5 benim. 25 olarak kabul ediyorum. 25 beden ölçüm. Bel kısmında 2 santim girme yapıyorum. Bel ölçüm 23. Basen kısmında bedenden 2 santim dışarı çıkıyorum. Beden ölçüm 25'ti. Basen kısmında ölçüm 27. Beden ölçüsü 24,5 benim. 25 olarak kabul ediyorum. Bel kısmında 2 santim girme yaptım. 23. Basen kısmında 2 santim çıkma yaptım. Ölçüm 27 oldu. Beden ölçüsünü baz alarak çalışıyoruz. Beden kısmından bel kısmına doğru bir girme yapıyorum. İçeri doğru. Basen kısmında dışarı doğru çıkma yapıyorum. Bunu rigayla da yapabiliriz. Buradan aşağı kısmı ben düz de inebilirsiniz. Olduğu şekilde. Ben çan şekilde ineceğim. Şu şekilde aşağı doğru buradaki gelen meyili kullanarak iniyorum.
Yan boy olarak yapıyorum ben. Alt kısmında düzlemesini yapıyorum. Hatlarımı belirledim. Şimdi keseceğim. Kesmeden önce şunu da belirteyim. Şöyle kumaş katı tarafı, kapalı tarafı, her ikisinde de ön kısmı açacağım ama kumaş katı tarafına yaka ölçümüzü alıyoruz. Bunu da baştan söylemem gerekiyordu. Şimdi belirlediğim hatları kesiyorum. 2 santim yaka düşüklüğü vermiştim. 8 santim yakanın açıklığını verdim. Şu şekilde bir yuvarlama yaptım. Omuz bölümünü dikiş payı vererek kesiyorum. 11'de omzum 10 olarak almıştım. Kol ona da dikiş payı vererek kesiyorum. Dikiş paysız hesaplamıştım. Overlock makinesinde dikiyorsanız eğer yarım santim dikiş payı verebilirsiniz. Dikiş payını vererek kesiyorum. Yan kenarlar verev bir kesim olduğu için sarkma olacaktır. Buradan 2-3 santime yakın bir düzeltme yapıyorum. İlk ölçümü arka bedene göre yaptım. Arka bedeni kaldırıyorum. Ön bedende farklılıkları yapacağım. Şöyle yine çizgileri birbirine denk getirerek ayarlıyorum. Ön yaka için orta kısmı hırk olduğu için açacağımız için ben şu şekilde 3 santim olarak alıyorum. Şuradan belirliyorum. Buradan da 27 santim olarak yakamı meyilli bir şekilde iniyorum. Şu şekilde çiziyorum. Yakayı dümdüz bir şekilde inmiyorum. Bu kısımdan aşağı olan kısmı açıyorum. Ön kısımları da açmış olduk. Bu kısımlara pat yapacağım. Omuz bölümünde de 1 santim bir düşme yapıyorum. Kol evlerinde de 0,5 santim girme yapıyorum. Ön kol evlerinde. Şimdi kolların kesimine geçelim. Ben şöyle parça tarafını, kumaşın değerlendireceğim. Kumaşın her zaman en kısmına, esneyen en kısmını denk getiriyoruz. Diğerinde de o şekilde yapmıştım zaten. Şu şekilde katlayayım. Dış kısımlar gözüksün. Kol için 1 santim, 2 santim çalışma çizgisi çektim. Burada kolumuzu belirlemek için kolumuzda baldır, yani pazo hattını en geniş kısmı alıyoruz. Artı 7 santim bolluk payı veriyoruz. Bu bolluk payı yapacağınız çalışmaya göre isteğinize bağlı. Daha da fazla, daha da az verebilirsiniz. Ben 36 bolluk payı ile birlikte, o da 18 yapar yarısı. Hattımı belirliyorum. Kol düşüklüğünü alıyorum. Ortalama olarak 16 santim olarak alabilirsiniz. Bunun da belirlemek için ön kol dik evinin ölçüsünü alıp 5'e bölüp 4 ile çarparsanız bu sonucu elde etmiş olacaksınızdır. Ama ortalama olarak 16 alabilirsiniz. Kol boyunu da kendi kolunuza göre hesaplayabilirsiniz. Ben kol boyunu 62 aldım.
Burada ribana yapacağım kol için. 57 olarak alıyorum ben. Artı ribanasını yapacağım. Normalde ben bileklerimin gözükmesini istemediğim için kol boyumdan 3-4 santim, yerine göre 2 santim, 3 santim, 4 santim artık fazla alıyorum. Kol boyumu uzun yapıyorum. Özel dikimin avantajlarından da yararlanmış oluyorum. Ölçüleri belirledikten sonra kolumuzu çizebiliriz. Bunu rigayla da yapabiliriz. Düz bir cetvelle buranın ölçüsünü alıp 4'e bölüp 4 kısma bölüp ondan sonra şu şekilde yuvarlayabiliriz. Yarıya kadar iç kısımla, yarıdan sonra yuvarlama bir şekilde ölçümüzü alabiliriz. Riganız varsa rigayla da yapabilirsiniz. Bu kısımda bu şekilde gelip bu kısımda da tersini çevirirsiniz. Bu şekilde ölçünüzü almış olursunuz. Buranın sağlamasını da burada bizim kol evimiz 24'tü. Burada da 24 gelecek şekilde ayarlama yapıyoruz. Burada da kol evimiz 24 santim. Bu şekilde ayarladık. Bileğimizi de istediğimiz şekilde yapabiliriz. Ben 14 olarak aldım. Çünkü ribana yapacağım, altını ribanayla biraz daha daraltmış olacağım. Buradan da düz bir şekilde çiziyorum. Dikiş paylarını verip keseceğim. Dört kat kesimlerde sorun olmuyor ama ayrı ayrı kesimlerde yüzüne bakacak şekilde ayarlayın kumaşlarınızı. Yoksa sağ sollu bölümlerde sorun olacaktır. Ön kol evlerinde de 0,5 girme yapıyorum. Ön parçalarımız için pat ayarladım. Şöyle ben 12 santimden aldım. Siz 10 santimden de alabilirsiniz. Şöyle 2 kat olacak. 1 santimi dikişe gidecek. Benim kalmış olarak 5 santim kalacak. 6 santim şeklinde bu şekilde. 4 santim şeklinde de bırakabilirsiniz. Arzunuza, isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Kolların uç kısımlarını, kolların bilek kısımlarını ribana yapacağım. Ribananın da genişliğini ben kendime göre ayarladım. 10 santimden de alabilirsiniz. Ben şöyle 11 santimden aldım. Şu şekilde katlanacak. Buradan da 4 santime yakın ribana kumaşımı kısa kestim. Burada dikkat etmemiz gereken kesinlikle ribana bölümünde esnek kısmın en kısmına denk gelmesi gerekiyor. Her iki taraftan da kumaş esniyor ama en kısmı daha çok esniyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kesim bundan ibaret. Çalışmamızın kesim aşaması bitmiştir. Kollarını ve ribanalarını kestik. Bunlar içinde, önler içinde pat vereceğiz. Şöyle 2 kat şeklinde yapacağız. Onu da hazırladık. Arka bölüm, ön bölümlerimiz, ön bölümlerimizin önünü açtık. Buraya pat kısımları gelecek. Ayrıca bir de cep yapabilirim. Onu da cep yaparken gösterin. Tam karar vermedim o kısma. Kumaşım çizimde çok net belli olmadı. Onun için şu şekilde ölçüleri yazdım. Şu şekilde ölçülerimi alabilirsiniz. Tekrar burada anlatacağım. Biz ölçü alırken arka beden ölçüsünü, arka beden çalışarak ölçümüzü aldık. Burada biz yaka düşüklüğünü 2 santim verdik. Yaka açıklığını 8 santim verdik. Arka beden çalıştık.
Şuradan aşağıya 2 santim indim düşüklük olarak. 8 santim yaka açıklığını verdim. Omuz düşüklüğünü dümdüz bir şekilde omuzu almadık. 4 santim omuz düşüklüğü yaptık. Yani şu şekilde kesim yapmadık. Şuradan aşağı bir 4 santim düşüklük yaptık. Omuz normalde 11 olmasına rağmen 10 santim aldım. Esnek kumaş olduğu için 10 santim omuzu aldım. 4 santim düşüklük yaptım. Bu meyille omuzumu çizdim. Beden düşüklüğünü de nasıl bulabiliriz? Beden düşüklüğünü omzun başından alıp göğüs ucuna kadar olan kısmı ölçersek bu bize beden düşüklüğünü verecektir. Normal standart olarak 24 olarak alınabilir. Ben 26 olarak aldım. Beden ölçüsünü de göğüs ölçüsü baz alarak yapıyoruz. Göğüs ölçüsünü alıp 8 santim ben bolluk payı verdim. Yapacağınız çalışmaya göre bolluk payı değişebilir. Daha esnek, daha body, daha böyle üzerinize oturan bir kıyafet isterseniz bolluk payı da vermeyebilirsiniz. Esnek kumaşlarda yalnız bu. Dokuma kumaşlarda bolluk payı mutlaka ister. Bu sizin giyim tarzınıza da göre kalmış. Bolluk payını istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Standart olarak minimum olarak 8 santim bolluk payı alabilirsiniz. Ben bedeni 90 aldım, artı 8 bolluk payı verdim. 98 4'e böldüm, 24,5. Benim beden ölçüm şu dikdörtgeni şuradan şu şekilde dikdörtgenim benim 24 olarak şu şekilde işaretledim. Bura benim beden ölçümü veriyor. Buradan omuz başlangıcından bele kadar olan kısmı ben 41 olarak aldım. Bu da standart olarak 41-42 santim edebilir. Belinize kadar olan kısmı ölçebilirsiniz. Belden basen kısmını 21 santim indim. Bana basen ölçümü verdi. Buradan 2 santim beden düşüklüğünü bulduktan sonra 2 santim yukarı çıktım ve kol evi rigamla omuzuma doğru bir meyil yuvarlama yaptım. Bunu elle de çizebilirsiniz. Riganın olması şart değil. Hatlarımı belirledikten sonra bel kısmında normalde beden ölçüm benim 24,5. Burada beden ölçümü bulmuştum göğüs ölçüsünü kullanarak. Şu hattımı çizmiştim. Beden ölçüsü burada da göstereyim. Şurası benim beden ölçümdü. 2 santim yukarı çıkıp kol evimi ayarlamıştım. Şu hatlar beden ölçüm. Beden ölçümde omuzdan 41 santim aşağı inip şu kısımda belimi buldum. Beli bulduğumda beden ölçüm 24,5'tu. Bele gelirken ben 2 santim içeri girdim. Bel kısmım benim 22,5 oldu. Buradan aşağıda belden aşağıda 21 santim inince basen hattını veriyor bana. Basende de beden ölçüm 24,5'tu. 2 santim artırdım. 26,5. Belde girme yapıyorum. Basende çıkma yapıyorum. Bu da zaten şekilde belli oluyor. Burada da belli oluyor. Umarım bu kısımlar anlaşılmıştır. Zaten detaylı bir şekilde yazdım. Bu şekilde ölçüyü de kullanabilirsiniz. Kol ölçüsünde de detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım ama kumaşım çizgileri net olmadığı için o yüzden tekrar bu şekilde de çalışma yaptım. Burada ilk önce yapmamız gereken şu kolumuzun ne kadar genişliğini belirlemek. Kolumuzun genişliğini de pazu hattını belirlemek için kolumuzun en geniş bölgesini yani baldır hattını alıyoruz. Artı 7 santim bolluk payı veriyoruz. Şuradan şuraya bizim 18 santim benim buradaki ölçüleri belirleyerek pazu hattını aldım 29 artı 7 santim bolluk payı 36. Şöyle tek kat çalışmadığımız için 2 kat çalıştığımız için 2'ye bölüyorum 18. Toplamı 36 yapıyor. Burada bir de kol düşüklüğü. Kolumuzun düşüklüğünü belirlemek için ise pazu yüksekliğini belirleyeceğiz. Burada bunun da formülü var. O formülle de yapabilirsiniz. Ortalama olarak 16'da alabilirsiniz. Ön kol evinin dik yüksekliğini şurada
şu kısmın şuraya kadar olan kısmı ölçüyoruz. O kısımla ön kolevinin dik yüksekliğini aldığımızda 5'e bölüp 4 ile çarpınca şuranın yüksekliğini bize vermiş oluyor. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Ortalama olarak 16'da alabilirsiniz. Bu kısımları belirledikten sonra şuradaki kısmı 4'e böleceğiz. Şu dümdüz bir şekilde şöyle çekip 4 kısma böleceğiz. Şuradan ikinci kısma kadar, yarısına kadar bu tarafa, yarısından sonra bu tarafa dönüyor. Bu şekilde bir meyil veriyoruz. Zaten kesimde de gösterdim. Bileğinizin ölçüsünü kendiniz belirleyebilirsiniz. Belirledikten sonra düz bir çizgiyle bileğe kadar inebilirsiniz. Cep eklersem cep bölümü için de ayrı bir kısa bir video çekerim. Açıklama bölümüne bu video ile alakalı linkleri bırakırım. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Patlar için ayrı bir video. Ayrıca baştan sona tüm aşamaları için de bir video olacak. O şekilde izlemek isteyen arkadaşlar için de o şekilde bırakacağım. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Videolarım çok uzun oluyor. O yüzden parça halinde de yayınlamak istiyorum. Buna rağmen yine videolar çok uzun oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.